Merhaba, ben Kaan. Asus ProArt sponsorluğunda düzenlediğimiz renk ve monitörün önemi üzerine olan söyleşi dizimize devam ediyoruz. Söyleşimizin ilk bölümünde kolorist ve görüntü yönetmeni Arda Yıldıran'la birlikte renk uzayları ve bunların birbirinden farklarını ele almıştık. İkinci bölümümüzde monitör seçimi ve monitörün önemi üzerine konuşacağız. Bu bölümde de reklam ve tanıtım fotoğrafçısı Erdem Erol bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kaan. Eminim ki hepimize sorulan soruların başında hangi monitörü almalıyım, bu monitör benim için doğru mu gibi sorular geliyordur. Yani evet, bizim sektörde de sizin sektörde de en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Hangi monitör almalıyız abi? Ne kadar param var Arda? Aslında en doğru cevap da bence bu. Yani ilk bölümde de konuştuğumuz gibi Kaan, yani en önemli şey aslında bir içerik üreticisi için hani önemli şey ürettiğini doğru görebilmek ki müşterin ya da izleyicin de bunu doğru görebilsin. Yani doğru görmediğin bir şeyi hani ne kadar doğru üretebilirsin? Ne kadar doğru görmek istiyorsun, ne kadar doğru göstermek istiyorsun. O da doğru. Hani Buna göre de alacak olduğun monitör değişiyor ama işin içerisine ekonomi girdiği zaman da farklılaşıyor tabii. Yani insanlar da haklı çünkü 1000 liraya da monitör var, 10 bin liraya da var, 20 bin liraya da var. Teknolojisine göre, kabiliyetine göre. Yani bu aslında yani üretim kısmında aslında işte zaten tabii ki çok yüksek meblağlara hani monitörler var ama daha alınabilirleri konuşmak aslında istedim. Ne yaptığına göre. Ya da hangi sektördesin, ne sunuyorsun, denk gitmesi lazım. Yani kullanmayacağın özelliklerdeki bir monitörü almaman gerekiyor aslında. Ya bu şuna benziyor. Ya araba 300 kilometre sürate çıkabiliyor ama sen Türkiye'nin yol koşullarında 180'den fazla gidemiyorsun. Ne anlamı var? O zaman 300 kilometre sürate çıkan bir arabayı almanın bir anlamı var mı? Çok doğru. Yani sadece görsellik mi, işlevi de hiç önemli değil mi bu monitörün yani? Yani burada zaten önemli olan işte ilk başta konuştuğumuz konunun renk uzayları kısmına geliyoruz. Hani renk uzaylarını işimize göre seçtiğimiz zaman işte bir fotoğrafçı Adobe RGB kullanıyorsa o zaman ilk düşüneceği şey de minimumda bir Adobe RGB destekleyen bir monitör edinmek. İşte mesela daha yüksek serilerde Rec 709 destekleyen, DCI P3 destekleyen ve daha pahalı monitörler varken eğer uygun bir şey arıyorsak sadece Adobe RGB destekleyen bir monitörü alması, diğer özelliklerini bulundurmaması önemli değildir. Yani Adobe RGB varsa aslında o monitör tercih edilebilir fotoğrafçı için. Doğru mu abi? Doğru. Burada ben şöyle bir şeyler ifade edeyim. Şimdi gelip soruyorlar Kaan'a da soruyorlar, sana da soruyorlar, bana da soruyorlar. Herkes herkese soruyor bunu aslında. İşin başlangıç noktası. Birazcık temeline doğru gidersek, dijitalleşmenin başlamasıyla birlikte 8 saatlik kurslar sonucunda fotoğrafçıların türemesi, alınan dijital ucuz fotoğraf kameralarıyla piyasada fotoğrafçılık yapmaya kalkışmak, ne kadar hizmet, hani 3 köfteye 5 kuruş misali, sıkıntı oradan başlıyor. Ama profesyonel anlamda, gerçekten profesyonel anlamda bir reklam fotoğrafçılığı, bir ürün fotoğrafçılığı, bir gelin damat fotoğrafçılığı, moda fotoğrafçılığı, bunların branşları var. Bunları yapıyorsan görmek istediğin rengi sana doğru gösteren bir monitörle çalışman gerekiyor. Muhakkak. Kameran da doğru renk üretecek, onun doğru ürettiği rengi monitörün doğru gösterecek, senin gözünde doğru görecek. Ona şu anda bir şey diyemiyoruz. Senin gözünde doğru görecek. Şimdi bana sordukları zaman mesela gelin damat çeken fotoğrafçı arkadaşlar sordukları zaman özellikle 200 sene önce hep derdim ki yani çok pahalı olmasına gerek yok. Ama Adobe RGB'de hiç olmazsa renklerini %99, %95, %90 tonlarını, çünkü gelinlik çekiyorsunuz, gelinlik bembeyaz, yanındaki damat simsiyah. İş siyahla beyaz yan yana gelince karışıyor. Gölgesi, kontrastı birbirine giriyor. Hiç olmazsa bunu doğru gösterecek bir monitörde bu fotoğrafları işlerseniz, retouch'ını yaparsanız çok pahalısına değil, giriş seviyesi üstü, orta seviye bir monitörle bunu kıvırabilirsiniz. Ya zaten şu son dönemde de aslında monitör fiyatları bayağı uygun fiyatlara geldi. Hani tasarımcı monitörü sınıfına soktuğumuz Adobe RGB destekli monitör fiyatları gayet alınabilir fiyatlara indi. Hani biraz insanların gözünde herhalde o en pahalı markalar olduğu için mi
alamıyoruz'a giriyorlar Tabii acaba? şimdi bir de şöyle hem pahalı markalardı, markaların ürünleri pahalıydı, teknoloji çok hızlı gelişti bir süreç. 2-3 senedir böyle diğer markalar da işin içerisinde aynı teknolojiyi üretince ve insanlara bunun Ar-Ge'sinin de sonucunda daha ekonomik fiyatlara sununca alınabilirlikleri yükseldi tabii ki. Bir de eskiden Arda şey yapamazdık yani şu monitörü alacağım dediğin zaman da bulamıyordun o monitörü. Bulamıyordun. Şu anda tabii piyasa öyle değil. Evet yani 4-5 sene önce Türkiye'de Japonya'dan monitör getirttiriyorduk biz. Bir de videoda artık iş 4K'ya döndüğü için ve bütün içerikler hani online içerikler de 4K olduğu için doğal olarak hani senin onu 4K görmen lazım. Hani 4K'lık bir şeyi HD'de gördüğün zaman pikseli de tam algılayamazsın, o keskinliği de tam algılayamazsın. 4K monitör artık bir şart haline geldi. Peki ben o zaman sana şunu sormak istiyorum. İşin video tarafında 4K bir monitör var. Ben fotoğrafçıyım. Tabii ki 4K'sını alayım, 8K'sını alayım. Yani bu istekler bitmiyor ama ben bir fotoğrafçı olarak çünkü buradan bu söyleşimizi izleyen, özellikle bu işe yeni başlayan, fotoğrafa gönül veren ve bu işten para kazanmak isteyen fotoğrafçı arkadaşlarımıza da bir fikir olsun. Ben fotoğrafçı olarak 4K bir monitör kullanmalı mıyım? Bence çok gerekli değil. Hani ama şu ayarları vardır tabii, menüyü daha rahat kullanırsın, işte daha fazla piksel görürsün ama renk olarak yok, fotoğrafıma bir şey katacak mı? Bence değil. O zaman bütçeyi çok yukarı taşımanın bir anlamı Hiçbir anlamı yok. kalmıyor. Hiçbir anlamı yok. HD yani gayet hani HD bir monitör. Yani dengeli gideceksin. İşte bütçeyi düşünüyorsak evet. Bilgin, ekipmanın, kameran, ışıkların, tecrüben, çektiğin fotoğraf ve bu fotoğrafı nasıl görmek istediğin. O nasıl görmek istediğinde reyona gittiğin zaman yan yana boy boy özelliklerine bakarak bütçeyi aslında çok zorlamadan, çünkü bu paraları zamanında fazlasıyla kat kat, kendi adıma söyleyeyim. Yani çekimde ayrı monitör, işin post kısmında ayrı bir monitör ve bu ikisini topladığın zaman yani 7-8 bin eurolar, 10 bin eurolar ediyor. Tabii canım. Bizim ülkemiz için çok pahalı rakamlar. Ya benim için de çok pahalı ama yoktu şartlarım bize bugünkü gibi, bugünkü endüstrideki gibi farklı markalar, farklı monitörleri sunamıyorlardı. Yani biz evet, bunları cam mekanların arkasında görüyorduk ya da 2 yılda bir, 3 yılda bir yapılan fuarlarda görebiliyorduk. Tabii. Bizim sektör daha da beterdi. Yani 100 bin dolarlar konuşuyordu. Yani öyle bir rakamlar. Bir monitöre verilen rakamlar 100-150 bin dolar gibi çok uçuk rakamlardı. Yani sektöre o diğer markalar girmeden önce benim bildiğim alınabilir en ucuz video monitörü hatırladığım kadarıyla 30-35 bin dolar bandındaydı. Ya şimdi gerçekten hala başka. o fiyatlarda Ya var. hemen hemen. Ama artık tabii şimdi bilgisayar monitörü olarak üretilen REREC 709 destekleyen monitörler çıkınca gerçekten alınabilir seviyede bir sürü markanın monitörü var. Ama tabii ki hani panelin kalitesine de bakmak lazım. Ben hani... de tam onu soracaktım. Bu arada bolca bütçe kelimesinden bahsettik. Diyelim ki bütçemiz var, ne yapmalıyızı soracaktım size. Tam o tarafa gelmeye başladık onun aslında. Ki bu arada bu kadar bütçe diyen insanlar siz Türkiye'deki en sağlam ekranları, belki de en pahalı ekranları kullanan tanıdığım birkaç kişiden birisiniz. Ya şimdi şöyle, ama yani o bile değişti aslına bakarsan. Şimdi gene aslında kullandığımız, yani benim kullandığım işte renk sisteminde kullandığım monitör Asus'un Pro serisi, hatta arkada da duran monitör. Çok daha pahalısı var mı? Var, ama mesela bu fiyat bandında, yani bu da ucuz bir monitör değil ama bu fiyat klasmanında çok pahalısı kadar işini görüyor. Ya bunun 2-3 katı fiyatlı monitörler var. Ama ben bu fiyata bu monitör gene aslında ucuzunu almış oluyorum bir nevi. Hani fiyat olarak yüksek görünebiliyor ama gördüğü iş ve şeyine baktığımda gerçekten aslında ucuz bile bir monitör ve tamamıyla da yani sinema testine kadar yapmıştım ben bu monitörle. 4 dörtlük de işimi görüyor şu an için benim. Özellikle broadcast monitörlerle karşılaştırdığımızda Tabii. fiyatı çok uygun. Peki pek çok farklı model var, farklı marka var. Hani atıyorum işte Adobe RGB desteklediğini söyleyen bir sürü farklı monitörler var veya çeşitli sRGB monitörler var. Bunlar arasında nelere dikkat etmek lazım? Yani panel yapısı dediniz, başka nelere bakmak lazım? Benim ilk etapta
Yani benim baktığım kalibre edilebiliyor olması önemli. Zaten onu değineceğiz hani onun inceliklerine. Ama monitörün üzerinde kalibrasyon özelliğinin kendisi üzerinde çip olarak bulunması ya benim ilk dikkat ettiğim şey. Tabii ki panel kalitesi. Yani ben genelde siyah ve beyaz olarak bakarım. Hani siyahı ne kadar gerçek gösterebiliyor, beyazı ne kadar gerçek gösterebiliyor. Bilinir bir marka. Hani arkasında tabii bu da önemli. Hani daha güvenilir bir marka, işte teknik destek vesaire hani ulaşılabilir, bu çok önemli olması. Ve tabii ki bir de şey hani yani belirli insanlardan hani okuyoruz artık hani bir sürü insan bizden önce test ediyor bunları. Bu da mesela benim önemsediğim bir durum. Hani test edilmiş bir monitör olması ve yüzde oranı tabii ki %98-99 oranında hani ne kadar destekliyor onu. Senin ayrıca abi? Yani Türkiye'de o markanın arkasında kim var, ne kadar markanın arkasında duruyor? Sıkıntı yaşadığımda benim imdadıma yetişebiliyor mu? Çünkü biz bunlar çok önemli kriterler. Ticari bir şeyler yaptığımız için hani o monitörün o anda bozulması ve bir ay gelmiyor olması benim başka monitör yerine koyamamam direktman hani dükkanı kapatıp gitmek anlamına geliyor yani. Ya bu çok önemli bizim için hani. Burada bizim hani bu işe yeni başlayan arkadaşlara önerebileceğim benim özellikle yani önemli olan gerçekten şey hani alamıyorsanız bile sRGB bir monitör de alabiliyorsunuz. Hani artık şeye de paranız yetmedi desek hani Adobe RGB'ye de paramız yetmedi. Daha standart bir monitör almak hani standart özellikleri olan hani çok fazla kontrast vesaire renkleri çok canlı gösterim gibi derdi olmayan daha standart ucuz yolu bir monitör ama bunu da bir şekilde kalibre etmek. Yani üzerinde kalibrasyon çipi olmadan da kalibre edilebiliyor. Buna bir sonraki konumuzda zaten değineceğiz ekranları nasıl kalibre ettiğimize. Peki şunu da sormak istiyorum, biraz geriye dönmek gibi oldu ama diyelim ki bütçe sorunumuz yok. Burada monitör seçerken neleri önerebilirsiniz insanlara? Yani bütçe sorunumuz yok ise ya şu anki bütün teknolojiye bakmaları gerekiyor önce. Hani neler var? Hani özellikle bu color space'lerde hani eğer yani sorunumuz yok ve geleceğe yatırım olarak düşünün. Hani biz sürekli biraz da alıp satma modunda insanlar da değiliz. Doğal olarak 4K olması artık yani bütçemiz sorunumuz yok diye söyledim abi. 4K olması, mevcut Rec 2020, Rec 709, Adobe RGB gibi bütün yani P3, DCI P3 gibi bütün bileşenleri içine alması ve şu anda muhakkak da yeni gelecek tam oturmasa bile Dolby Vision'la destekliyor olması. Burada nit de önemli. Hani parlaklığı ne kadar yüksek olursa o kadar bizim için avantajlı. Şu an çok verimli kullanmasak bile yani ileride muhakkak işimize yarayacak ki çok hızlı bir şekilde şu anda o değerler artıyor. Geçen bölümlere bahsettiğimiz gibi hani yani 100-150 nitlerden şu anda 1200-1500 nitlere kadar geldik. İşin video kısmında bütçe sıkıntısı yoksa evet, Arda'nın cevaplar doğru, güzel. Ama bütçe sıkıntısı olmayan fotoğraf hayır, tarafına. Bütçe sıkıntısı olup fotoğrafçıyı korkutur Arda'nın söyledikleri. Çünkü işin video boyutundan bakıyor. Ben bir fotoğrafçı olarak işin bütçe sıkıntısı yok ama bu kadar teknolojiyi barındıran bir şeyi yine almalı mıyım düşünmek zorundayım. Yani sadece fotoğraf işi yapıyorsa tabii. Sadece fotoğraf işi yapıyorum çünkü. Ben bugüne kadar kullandığım hiçbir kameranın yani o kamerayla 2 saniye 3 saniye bile video çekmemişimdir. Yani böyle bir takıntılılıklar vardır bende. Yani o kamera sadece fotoğraf çekecek, video değil gibi. Şimdi eğer sadece fotoğraf işi yapıyorsan bir şey fotoğraf kameran bir renk üretiyor. Sen bunu çekiyorsun. Fotoğrafçı ne yapmak ister? Doğru renkle görmek ister. İşin renk yönetim kısmı daha sonra konuşacağız. Hem monitörün kalibrasyonunda var ama bir de fotoğrafı çekmeden önce ve çektikten sonra post kısmında dijital olarak bunun uyarlaması var. Bunları da yapıp yine doğru görmek istiyorsan evet bunları yazılımsal olarak yaparsınız renk yönetimini. Ama hangi monitörde doğru görürsünüz? Her monitörde farklı görürsünüz. Her cep telefonunun ekranında farklı görürsünüz. Her evinizdeki televizyon ekranlarında farklı görürsünüz. Her birinin teknolojisi farklı. Ticari de olmasın. Güzel fotoğraf çekiyor. Doğa, manzara, an fotoğrafı çekiyor. Sokak fotoğrafçısı.
Harika fotoğraflar çekiyor. Belki idealinde 3 sene sonra 5 sene sonra bir sergi açmak var. Veya evinde kahvesini alıp fotoğraflarına bakmayı seviyor. Doğru monitörde bakacak. Ama işin bir de öbür tarafı var fotoğrafçı için. Ben burada bu şekilde söylerken fotoğrafçılığı işi ucuzlatmıyorum aslında. İşi keyiflendirme kısmındayım ben. Gereksiz para döneminde bir anlamı yok tabii ki yani. Şimdi fotoğrafı çekti, renk yönetimini yaptı. 5 tane ekranda farklı görüyor. Fotoğrafta manipülasyona gidecekse, renkle oynayacaksa orada sıkıntı başlıyor. Evet, siz renk yönetimini yaptınız. İyi bir monitör sahibi değilsiniz. Kırmızıyı biraz farklı görüyorsunuz. Yeşili biraz farklı görüyorsunuz ve düzeltmek istiyorsunuz. Müdahale edeceksiniz. Renkle oynayacaksınız. Herhangi bir monitörde, sıradan bir monitörde o kırmızıyı, o yeşili, o maviyi yakalarsınız. Ama o anlık o monitörde yakalarsınız. Acaba diğerinde öyle mi? Evet. Ya da baskıda öyle sayısal mi sayısal anlamda doğru rengi yakaladınız mı? Sayısal anlamda doğru rengi yakalayabilmeniz için işte doğru monitörde zaten dijital dünyada yani artık sRGB dediğimiz ilk bölümde Kaan'ın da söylemiş olduğu sRGB monitörler kapalı ortamda işte işi birazcık ileriye taşırsan gri ortam yansımanın olmadığı falan bir yere koydunuz. Oradan bakıyorsunuz. Evet, sRGB monitörünüz var. Adobe RGB göstermesi gerekmiyor. Baskıya da vermiyorsunuz. Müşteriniz de zaten bunu e-ticarette kullanıyor bu fotoğrafı. Artık basılı kataloglar da yok. sRGB ama hangi monitörde? O zaman sayısal olarak o manipülasyonları renge doğru yapmanız gerekiyor. Doğru, anladım demek istediğin abi. Yani sayısal veriye güvenerek biraz çalışmamız rahat. gerekiyor. Ben manipülasyon yapmıyorum. Renkle oynamıyorum. Ama fotoğrafı doğru görmüyorsun ve doğru gösteremiyorsun. Müşteri tarafına da doğru gösteremiyorsun. Ve işin bir de şu tarafı var. Ben fotoğrafı çektim, sayısal anlamda renk yönetimini yaptım, baskıya veya web için kullanılacak şekilde müşteriye görsellerimi teslim ettim. Müşteri akşam telefon açtı. Ama biz bunun renklerini böyle görüyoruz. Ama sen hangi monitörde bakıyorsun? Nerede baktın? Ama biz kataloğu bastırdık. Bizim morlar farklı çıktı. Hangi matbaada bastırdın? Renk yönetimi yani o zaten farklı yerlere gidiyor. Farklı yerlere ama gidiyor. işte fotoğrafçıların gözünün korkmaması gerekiyor ve monitöre yapılan yatırım, ben hep şunu söylerim. Işığa harcanan para çöpe gitmemiştir. Tabii ki. Işık. Önce ışık. Sonra monitör. Kamerayı kurtarırsın bir şekilde. Zaten şu anda çok daha hakikaten uygun rakamlara kameralar var. Yani. Çok fazla yani. Kamerayı kurtarırsın. Yani burada tabii işte Erdem abinin dediği doğru. Hani aslında da hani biz ne kadar iyi üretsek üretelim de insanlar yani nasıl görüyor onu biz kontrol edemiyoruz maalesef ama. Bir sonraki bölümde konuşacağız zaten kalibrasyon ve renk yönetimi. Yani bizim hedefimiz biz öncelikle bizden çıkana emin olmak. Hani bizden çıkanın kendini sağlam almak. Yani dört dörtlük ve doğru çıkmasını sağlamak. Yani aslında özetlersek biraz yaptığımız işe ve yayınlayacağımız mecraya uygun monitörler seçmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Tabi burada kalite anlamında iyi markaları ve iyi panelleri seçmek tabii ki doğru görmenin ötesinde gözümüzün sağlığı açısından da çok önemli. Bu çoğu zaman bizim gözümüzden kaçan bir şey ama zamanla bunu da artık öğrenmeye başladık. Çoğu monitör firmasının bu konuda çok çeşitli yatırımları var. İyi ürettikleri cihazlar var. Buna da bir taraftan kullanıcıların monitör seçerken dikkat etmesi gerektiğini söylemek isterim. Bir sonraki bölümümüzde ise renk yönetimi ve monitör kalibrasyonu nasıl yapılır? Bunun incelikleri nelerdir? Hangi sektörde hangi noktalara dikkat etmemiz lazım? Bunu konuşacağız. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz.